Girdik. Dalat. Badik 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 badik. İnanılan şeyin gülümsemesi ne kadar önemliymiş meğer. Arkadaşlar gerçekten cennetten bir köşe. Şu anda kuru mevsimde olduğumuz için yeterince su yok. Balların renkleri farklı farklı. Genellikle soğuk dendi. Yani bilmiyorum, ben Eskişehir havasından çok farklı. Eskişehir'in yazı arkadaşlar. Yani evet, esmeye başladı şu anda. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Evet, burası birazcık tehlikeli arkadaşlar. Bunu aldık. 350.000 VND verdik buna. Sanki yapma gibi. Şu doğal çiçeğin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi biraz dinleniyoruz dostlar. Hepinize günaydın arkadaşlar. Of! Coğrafi noktaları gezdiğimde mi, insanlarla sohbet ettiğimde mi, şehirleri keşfettiğimde mi, yoksa tarihi noktalarda mı daha çok yaşadığımı hissediyorum? Sanırım coğrafya ya. Evet, böyle birazcık engebeli yollardan sonra vardık dostlar. Hongur Şelalesi bu. Sahadaki kayaç yapıları büyük oranda bazalt ve tortul katmanlardan meydana geliyor arkadaşlar. Şelalenin basamaklı bir formu var. Bakın dikkat ederseniz merdiven gibi. Aslında diferansiyel erozyon denilen şey şu dostlar. Daha yumuşak katmanlar zamanla aşınırken daha sert katmanlar aşınmıyor. O yüzden de böyle basamak basamak oluşuyor. Bu özellikle muson döneminde su hacmi belirgin biçimde artıyor arkadaşlar. Bu dönemde akış daha güçlü ve yüzeysel yayılım daha geniş. Kurak dönemde ise su seviyesi düşüyor. Kaya basamakları daha görünür hale geliyor ve akış dar kollara ayrılıyor. Dolayısıyla şelalenin görünümü, akustik etkisi mevsimden mevsime de değişiyor.
Ekolojik niteliklerine baktığımızda şelalenin çevresi yoğun bitki örtüsüyle kaplı doğal bir orman alanı. Tropikal yaprak dökmeyen ağaç türleri var, bambular var, eğrelti otları var, yosunlar ve likenler var. Yani Pangur böyle ölü bir jeolojik yapı değil, canlı bir ekolojik sistem olarak da sürecini sürdürüyor, işleyişini sürdürüyor, varlığını sürdürüyor. Sözlü kültürün metinlerine baktım. İngilizceye çevrilmiş olanlarına baktım. Ve orada genellikle gördüğüm şey bu Ko grubunun anaerkil olduğu, aynı zamanda doğa ile uyum içerisinde yaşadığı, şeflerinin hayvanlarla konuşabildiği, hayvanları eğittikleri ve ama onları zincirlemedikleri, bunlar hep türkülerinde hayvanlarla beraber özgür yaşadıklarını gösteren öğelerdi. Arkadaşlar çok heyecanlı. Tonya, Tonya, look at me, Tonya. Oh yes, yes, yes. Thank you very much. Xin chào. Come on Ratniu. Come on Ratniu. Thank you. Thank you. Geleneksel etnik Koho halkının dansları, gösterileri. Hello. Oh, thank you. Hello. Can I? Gördüğünüz bütün bu ahşaplar kendi yapımları arkadaşlar. Köyün kendi halkı zaten tam bir ahşap uzmanı diyebiliriz yani. Ahşap oymacılığının master'ı olmuşlar. Sáng trên đồi thắm gió khe khẽ ru sương rơi trên vai áo em miền thu Đà Lạt mờ mắt phố còn mơ ngủ một góc thiên đường gọi tên rất khẽ Đà Lạt ơi một góc thiên đường thành phố. Evet, böyle bir köyleri birbirine bağlıyormuş yani. Daha fazla uzaklaşmayacağız çünkü epey zamandır yürüyoruz. Hava soğuk, yani çok da soğuk değil aslında. Bir Eskişehir baharı gibi düşünün ama buradaki insanlar bu soğuktan şikayet ediyorlar. Çok tatlılar. Bence soğuk görmemişler. Yani mesela bugün ben soğuk suyla duş aldım. Oh, ilk defa hele şükür uzun zamandır soğuk su bulamamıştım. Çünkü Saigon'da soğuk dedikleri su ılık. Soğuk değil yani, böyle çivi gibi soğuk vardır ya. Yani yakın dostlar bilir, bazıları izliyor. Ben doktoranın ilk senesi evde doğalgaz açtırmamıştım. Ve buz gibi bir suyla duş alıyordum dostlar. Buz gibi bir suydu. Xin chào. Xin chào. Buz gibi bir suyla duş alıyordum. Ve çok da güzeldi.
Xin chào. Hello, Xin chào. Xin chào. İnsanlar selam veriyor. Böyle yavaş yavaş insanların yoğun olduğu bir noktaya geldik arkadaşlar. Çok da güzel bir alan kurmuşlar. Gölün diğer yakasındayız. Şöyle daha genişe alayım. Henüz daha inşaat gibi bazı noktalar. Ama bazı yerler kurulmuş. Çok güzel bir alana geldik. Burayı harika yapmışlar. Bayağı uzun bir trekking oldu bizim için. Uzun bir orman yürüyüşü oldu. Böyle tepeleri aştık, köprüleri aştık. Asma köprüler çok güzeldi. Ve böyle bir alana geldik. Kulan Ekolojik Köyü gerçekten de rüya gibi arkadaşlar. Gerçekten de rüya gibi. Burada her şey ama her şey ahşaptan ya da yeniden üretilebilen geri dönüşümlü maddelerden. Salıncaklar, çeşitli davullar, tam bir görsel şölenle düzenlenmiş dekor. Hello. Ha bakın daha merkeze gelmemişiz. Bizi merkeze yönlendiriyor. Aslında epey bir yürüdük. Ben merkezin burası olduğunu düşündüm. Yani buraya böyle ormandan, çeşitli hayvanlardan, göllerden geldik, geçtik. Ama daha merkeze gelmemişiz. Arkadaşlar 2 saat süren yolculuğumuz, ben öldüm. Onun maşallahı var hala. Hiçbir yorgunluk, sanki 4 kere daha bu turu yapabilir gibi. Çok güzeldi ya. Kapıya geldik. Gerçekten de çok güzeldi. Biz ne yaptık şöyle bir anlatayım 2 saatte. Buradan aşağı indik arkadaşlar. Şöyle gidiyor. Bayağı bir ormanın içine girdikten sonra döndük. Şurada bir genişlik var ya. O genişliğin şu tarafında göl var. Göle gittik. Gölün bu tarafına geçtik. Orada bir alanla karşılaştık. O alanda bayağı bir sohbet ettik, durduk. Sonra o alandan yukarı doğru çıktığımızda arkadaşlar Lang Biang'e geldik şimdi. Lang Biang'e giriyoruz. Giriş bir kişi için 15.000 VND. Ciao. Thank you. Thank you very much. Thank you. Evet, giriş 15.000 VND. Üste yazacağım. Bilet aldıktan hemen sonra böyle dükkanlar var arkadaşlar. Yemek yiyebiliyorsunuz. Hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. İnsanlar burada toplanıyor. Bu araçlarla da Lang Biang'de yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Arkadaşlar bu binmiş olduğumuz ciplerle beraber yukarıya doğru çıkacağız. Dalat zaten yüksek bir noktada.
Dallas zaten yüksek bir noktada ve şimdi daha da yüksek bir noktaya çıkacağız. Az önce buradaki beylerden bir tanesi beni uyardı. Çok dedi kısa kollu giyinmişsin. Herkes uzun kollu, bakar mısınız? Herkes uzun kollu, herkes. Bir tek ben böyle Manisa Tarzanı gibi cıbıl cıbıl dolaşıyorum ortalıkta. Manisa Tarzanı'nı da çok severim ya. Hayatını okuyun. Çok severim. Allah rahmet eylesin. $60.000 VND'ye, yanlış hatırlamıyorsam 60.000 VND'ye buradan aldım. Şimdi size orayı birazcık gösterelim. Gelin. Bakın burası bir hediyelik eşya dükkanı. Çok pahalı olduğunu düşünmüştüm ama Saigon'daki fiyatlara göre hiç de pahalı değil. Yani 60.000 VND. Güzel de bir şapka. Bakın size hatta şöyle göstereyim şapkamı. Bu tarafı da takabiliyorsunuz, bu tarafı da takabiliyorsunuz. Videolar için böyle iki ayrı renk olması benim açımdan önemliydi. Çünkü iki ayrı renk olduğunda bir videoyla diğer video arasındaki farkı belirleyebilmek açısından önemli. Evet dostlar, şimdi yola çıktık. Sıra bize geldi. Ve yukarı doğru, tepeye doğru çıkıyoruz. Dallas zaten yüksek. 2000 metreye kadar ulaşacağız. Belki biraz daha yükseleceğiz hatta. Arkadaşlar, Lang Biang'in tepesine geldik. How is it? Wonderful. Çok tatlı yapmışlar arkadaşlar. Böyle dolaşıyorsunuz kenarında. Çiçekler var. Eski cipler, eski arabalar var. İnsanlar çoğunlukla böyle fotoğraf çekiliyor ve yukarı tarafta da yemek yiyorlar. Biz burada yemek de yiyeceğiz aynı zamanda. Bakın şöyle. Dalat şehrini tepeden görme şansınız oluyor. Evet. Harika bir Flora Garden, bitki bahçesi yapmışlar. Şuraya bakar mısınız? Bu beni taşır mı ya? Aşağı uçmayalım da. Altı boş. Altı boş. Şu gölü görüyor musunuz? Ben burayı fast food zannettim. Burası bayağı bildiğiniz kendi tavukları, kahverengi bir tavuk geldi. Bakın ete bakar mısınız? Kokusundan da direkt anlıyorum şu anda. Endüstriyel değil. Sordum. Gayet Vietnam yemekleri, fast food falan değil. Normalde çekmeyecektim. Hatta girerken şey dedim. Yani burada yemek yersek burada çok fazla çekim yapmam. Ama yine böyle Vietnam'a özgü bir sürü şeyle geldi. What is that?
Delagi. Rice, a kind of rice. Yeah. Bakın fırınlamışlar pirinci. Üstü böyle garip bir biçimde pişmiş. Aroma içinde bir bitki. And it's made from bamboo. 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 Bambudan. Why? Because of aroma? Why bamboo? Why they use bamboo? When they put rice in the bamboo and grill, fry, it tastes good. It's good. Yes, aroma. I understand. Smells good and aroma. Kokusu güzel olsun diye ve aynı zamanda aroması nedeniyle böyle yapmışlar. Thank you very much. Thank you very much. Şöyle bir göstermiş olduk. Bu beraber yedik. Şimdi biz ayrılıyoruz. Evet, yukarıya doğru çıkacağız. Bir jeton almış. Acaba teleskop falan mı? Evet ya, tam tahmin ettiğim gibi. Çok aşırı farklı bir ülkeden gelmiyoruz aslında arkadaşlar. Aile kültürümüzden tutun da çiçeğe olan verdiğimiz değer, yani en azından yaşlı teyzelerimiz için konuşayım. Ortak. Daha bunun gibi aslında pek çok şey Vietnam'la ortak. Jeton aldığımda da tahmin etmiştim böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Sanırım aynısı bizimkilerle. Türkiye'de hiç bakmamıştım ama burada bakacağım. 3 minutes. 3 minutes. Yani fena değil arkadaşlar. Gayet net ve gayet güzel görüyorsunuz. Sokakları, seraları. Genel olarak çok güzeldi. We have 5 minutes. Okay. 5 dakikamız varmış arkadaşlar. Yukarıda böyle bir park var. Eski motosikletlere bakın. Çok güzel. Çok güzel süslemişler ya. Genel olarak çok güzel süslemişler. Yani bir iki tane böyle saçma sapan dinozorlar. İşte o Ankara'da zamanında vardı ya. O tip saçma sapan şeyler var. Ama onun dışında genel olarak çok güzel süslemişler. Tren de güzeldi. Sadece işte biraz eski bıraksalar çok hoş olurmuş. Yine de güzeldi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gidiyorum yanına. Zamanımız yok, beklesinler. Burada bir daha ne zaman göreceğim? Thank you very much. Oh, it's okay. I'm sorry. Thank you very much. Thank you. I should go to taxi. Thank you. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Thank you. Thank you. Bye bye. Evet, koşturmam lazım. Bir yandan taksi var. Çalınır ama. Yani müzikle ilgileniyorsanız çalarsınız. Sáng sớm mây vờn trên đôi, giọt sương khẽ chạm cánh thông. Quán nho bên đường nghiêng bóng, ly cà phê còn ấm trong tay. Đường dốc quanh nhà kính hoa, gió se se chạm làn môi. Tiếng nói ai cười rất khẽ, lên qua bao hàng mi mù xưa.
hương hoa vương trên tà áo, bước chân em nhẹ giữa ngàn ngàn sắc màu. Cánh hồng cầm tu giá quy, vẽ lên một ngày dịu dàng như tháng. Đà Lạt trong mấy năm thầm gìn giữ, mỗi con dốc là một điều ước xưa. Genellikle soğuk dendi. Yani bilmiyorum, ben Eskişehir havasından çok farklı. Eskişehir'in yazı arkadaşlar. Yani evet, esmeye başladı şu anda. Ama ben bayıldım. Çünkü ben Eskişehir'i de çok seviyorum. Türkiye'de en sevdiğim şehir Eskişehir. Eskişehir'e bayılıyorum hatta yani. Ve gerçekten de buranın havası bana Eskişehir'i hatırlattı. Eskişehir'in de doğal güzelliği muhteşemdir. Yani şehir dışından çıktığınızda harika yaylalara gidebilirsiniz. Çok güzel yerler vardır orada da. Şimdi hatırlayamadım, bir anda düşündüm şöyle bir. Sanki asır geçti ya. Yani hakikaten insan çok fazla yer gördüğünde böyle artık birbirine karıştırıyor birçok noktayı, birçok yere. No, a little bit. No, a bit of milk and then a little bit of condensed. Okay, yeah, just on the side for you. Yeah, thank you. Oh, okay. Şelalenin yakınındaki şu evin güzelliğine bakar mısınız ya? Bakın, ortasında oda, üstünde balkonu, altında balkonu. Bu nasıl bir güzelliktir ya? Evet dostlar, bugünü, gündüzünü bitirdik. Akşamda bir geleneksel pazara geçeceğiz. Bu videoda mı olur, bir sonraki videoda mı olur? Bakacağız ona, kurguda. Belki bu videoda ekleriz. Belki bir sonraki videoya geçeriz. Çünkü bugün gün boyu daha otele varamadık. Ve gün boyu yola devam ettik. Birileri burada üşüyor. Görüyorsunuz. Birileri burada üşüyor. Evet arkadaşlar, şu anda Dalat'ın tam ortasındayız. Tam ortasındaki kalabalığın içerisindeyiz. Hatta şöyle insanları da göstereyim size. Burası gece pazarı olarak geçiyor. Burada bir sürü hem sokak pazarı hem de onun dışında pek çok nokta var. Sokak yemekleri tamamen böyle arka arkaya. Hatta böyle bazıları benim karnımı da acıktırmıyor değil. Deniz ürünleri var çünkü. Dalat'ın gecesi inanılmaz hareketliymiş dostlar. Yani öyle böyle değil. Bakın şöyle ben giriyorum içeri doğru. O da arka tarafta kaldı. O da böyle kendisi için çekim yapıyor. Belki onun çekimlerinden birazcık araklarız. Bunun ne olduğuna bakıyorum bir yandan. Çok güzel bir şeye benziyor. What is that? Avocado ice cream. Ice cream, like ice cream. Okay. Yogurt, black Ah, rice. yogurt and black rice. Cheese yogurt. Tea yogurt. How much? Cheese yogurt 10,000. Yogurt black rice 15. Evet, ilk alışverişimizi yaptık bu sokak yemeklerinden. Tatlı bir ablamızdan bunu. 15, right? 15. Okay. İnsanlar yemek yiyor. Bir diğer tarafta böyle kıyafetler var. Hatta ucuz bir şapka bulursam ben de alacağım ama burası çok turistik aynı zamanda. O yüzden de ne kadar ucuz olabilir bilmiyorum. Tao'yu kaybetmeyeyim. Tao'ya bakıyorum. Tao bir yerlerde. Aa, evet, onun görüntülerini ben alırım ya. Bayağı böyle içlere girdi. Çekimler yapıyor. Kuru yemişlere bakar mısınız? Kurutulmuş kuru yemişler. Tonlarca kuru yemiş. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Çok hoş. İnanılmaz doğal gözüküyor hepsi yalnız ya. Şöyle bir geniş alayım tekrar. Bakın böyle bir geniş. Bu caddeyi hemen hemen bitirdik.
Luôn hành phi nè, bò khô nè, xúc xích nè. Còn cái truyền thống này nó cũng vậy. Rồi, Dạ. rồi lấy một cái thập cẩm với chị ha. Excuse me, can I? Ok ok Oh, John. thank you. Cái đó hả là em sẽ nướng lại khoai mực ở đợt này ngon lắm. Ngon không? Ngon, đảm bảo ngon. Cho hai thử đi. Dạ rồi ok. Şunlardan yani tatlı patates değil mi o? Evet, Ben tatlı hadi patatesden hayır, Nurcan. istendi. Arkadaşlar sıcacık, çok lezzetli gözüküyor. Henüz ısıramıyorum çünkü ateşten yeni çıktı yani öyle söyleyeyim. Bakın şöyle, benimkisi sebzeli. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Tezgahın önünden özellikle çekildim ki insanlar görsün. Hani tıkamayalım esnafın işini. Very beautiful. Çok güzel. Ya yanlış iş yaptık. Biz öğle yemeği yemeyecektik. Yarın akşam öyle bir şey yapalım. Gerçekten de çok güzel, inanılmaz hoş, tertemiz, çok lezzetli. Come on you lamb. Wonderful. Arkadaşlar içi açıldı. Şöyle birazcık göstereyim. Bakın karides parçaları, sebzeler. Ya inanılmaz lezzetli bir şey bu. Yani soslarıyla beraber çok lezzetli. Benden önce götürdü galiba. Evet, benden önce yedi Tao. Of, bayıldım buna ya. Sữa đậu nành đằng hàng. Dạ em á, nhà em nấu. Dạ đây, chị ấy em lấy luôn cho. Đi qua bên đó ngồi. Dạ đúng rồi, qua đây ngồi. Em qua. You are here? Okay. Arkadaşlar bize ikram ettiler bunu. No. Bunu bize ikram ettiler. Şimdi bizi bir yere davet ediyorlar, anlamadım. Okay. Burada beklememizi söylediler. Bunu ikram ettiler. Ne olacak bilmiyorum. Çok tatlılar ya. Sandalye getirdi bizim için. Rồi chị có được Thank you very much. Okay, Thank you. Ve o kadar yoğun çalışma içerisinde böyle bizi düşündü. Sandalye getirdi. Bakın bu ikram. Yani böyle hayretler içerisinde kaldım. Bir yandan karınca gibi çalışıyor. Atom karınca gibi çalışıyor. Bu genç arkadaş, genç hanım arkadaş. Ah, thank you. Thank you. You can take. Bir yandan böyle atom karınca gibi çalışıyor. Bir yandan da bize böyle küçük bir masa hazırladı. Ben buna nasıl oturacağım bilmiyorum. Burada her şey çok küçük. Her şey çok küçük. Çok lezzetli. Dạ. Oh, thank you very much. Xong rồi vô. Dạ đúng rồi chị, cứ ăn đi không sao đâu. Arkadaşlar. 2 tane de böyle bu bahsettiğimiz sütlerden geldi. What kind of milk? It's almond or Soya bean. soya fasulyesi sütü. Üzerindeki krema mükemmel. Üstündeki sos soya sosu arkadaşlar. What's that? Egg. First. What kind of egg this? Chicken. Fena değil. Ek fena değil. Ama buna bayıldım. Yani buna öldüm. Bırakmayalım, ayıp olmasın. Sağ olsunlar bizim için buraya kadar getirdiler, buraya kurdular. Normalde böyle bir tezgah servisleri yok. Fakat turist kontenjanı zannedersem. O yüzden de çok güzel insanlar ya. Gerçekten çok güzel insanlar. Turist kontenjanından yararlandık. Thank you very much. Thank you very much. Okay, okay, thank you. Bye bye. Dạ rồi. Oldukça genç bir nüfusu var. Vietnam'ın çok genç bir nüfus arkadaşlar. Balonlar, sokak sanatçıları tamamen dolu. Dalat.
Evet, bu kalabalık dediğimiz noktaya geldik. İnsanlar merdivenlere oturuyorlar. Yo. Evet, burada da sokak yemekleri var. Bu sokak yemeklerinin tabureleri var. Ve insanlar bakın bu şekilde yemek yiyorlar. Bir tezgah açılıyor şu anda. Tezgahta souvenirs are sold here. Hediyeler diyor. 20.000 kaymış. Böyle çok tatlı ve çok şirin. Bu hanımefendi tezgahını açarken gördük, selamlaştık. Şimdi bir tane de satın alacağız, destek olalım. Oh, wonderful. My handbag. You made? Yes. Oh, perfect. Thank you very much. Bye bye. Good night. Good night. Arkadaşlar, zanaatçı bir ablamız. O yaptıklarını, gösterdiklerimi kendisi yapıyor. Çok şeker, çok tatlı. Her zamanki gibi horoz sesleri, çok daha fazla tropikal kuş sesleri. Yavaş yavaş şehir uyanıyor. Ben bu şehre aşık oldum. Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. Aşağıya doğru iniyoruz. Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. 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 Dil Şelalesi. Şu güce bakar mısınız? Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. 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 Oh yeah. Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. Sizi böyle yukarıya doğru kaldırdığınızda bu devasa beyaz silüeti görüyorsunuz. Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. Thành phố tình yêu và hoa Đà Lạt. Thành phố tình yêu và hoa. Evet, yemeklerimiz gelmeye başladı arkadaşlar. Bu bayağı bildiğiniz pirinç pilavı ve yanında et. Of, çok güzel. Şuna bakar mısınız? Chị tên Nguyễn Thị Mỹ Thảo. What is that? Fish. Fish. Yeah. Wow. This is fish. Balıkmış arkadaşlar bu. Oh, thank you very much. Thank you. Bu da bizim çorbamız. Thấy không? Oh, wonderful. This is dalat. Dalat. Ah, yes. Dalat sebzelerinden yapılan bu muhteşem yemekler. Özellikle bu sebzelerden denemek istiyorum şimdi. Evet. Sebzelerin üzerinde sos var. O yüzden salata muhteşem. Henüz sebze hakkında yorum yapamam. Çünkü sebzeyi bu sossuz yemem lazım. Ya salata sosunun güzelliğini
Anlatamam size salata sosunun güzelliğini. Muhteşem. İşte bu sos o kadar muhteşem. Another one please. Pilava bambaşka bir tat veriyor arkadaşlar. Bambaşka bir tat. Normalde balık sosu ama bence etin üstüne bile konulabiliyor. Arkadaşlar enteresan. Ben buraya geldiğimde haftada ortalama 3000-4000 lira civarında para harcıyordum. Ve bu paranın karşılığı, V&D karşılığı şu anda düşmüş. Yani 3. aydayım. Daha az V&D alıyorum. Yani birileri paraya çökmüş. Hırsız var arkadaşlar. Gerçekten hırsız var. Hoatan, Won Hoachan Po Dalat. Dalat çiçek çiftliğine geldik arkadaşlar. Flower Garden. Ama çiçek çiftliği demek hiç de garip olmaz. Çünkü birazdan öğreneceksiniz çiçeğin Vietnam için ne demek olduğunu. Peki. Önce serin havası ve romantik bir şehir görüntüsü hatırlar. Ama buranın aslında bir başka özelliği var. Yani tıpkı sebze kenti. Thank you, thank you. Bunu yapalım dönüşte. Sebze kenti olduğu gibi aynı zamanda bir çiçek kenti. Çünkü Vietnam çiçek ihracatının en önemli şehirlerinden bir tanesi. Dalat denince aslında sadece parklar değil, kentin ekonomi, kültür ve toplumsal yaşantısının derinlemesine çiçeklerle ilişkili olduğunu hemen hemen her yerde görebiliyorsunuz. İnsan burada sadece tüketen değil, doğayla birlikte yaşayan bir varlık gibi duruyor. Şehrin en merkezi çiçek mekanlarından birindeyiz şu anda. Dalat Flower Garden. Şehrin çiçek parkı. Burası Kuan Hong Gölü'nün doğusunda yer alıyor ve yaklaşık 7000 metrekarelik geniş bir alan arkadaşlar. Oldukça özel bir nokta. UNESCO tarafından korunuyor. Dalat'ın iklimi o kadar muhteşem bir iklim ki, serin ve yüksek olduğu için bu çiçeklerin en sevdiği, çeşitlendiği iklimlerden bir tanesi. Aynı zamanda burada laboratuvarlar var. Burası tam anlamıyla devletin desteklediği ve özellikle sübvanse ettiği noktalardan bir tanesi. Çiçek bahçesi aslında bir günübirlik park gibi görünse de arkasındaki hikaye çok büyük dostlar. 1966 yılında Beach Cove Flower Garden adıyla kurulmuş. Sonraki yıllarda yenilenmiş ve bugün hem bir konservasyon alanı hem de aynı zamanda bir turizm alanına dönüştürülmüş. Bahçede sadece güzel çiçekler yok, aynı zamanda yeni türlerin korunması ve geliştirilmesi için bir araştırma merkezi var. 1930'larda Hanoi çevresindeki geleneksel çiçek üreticileri hem Hanoi'ye hem de yani Hanoi şehir merkezine hem de Dalat'a göç ediyor. Burası çok önemli. 1930'larda bu gelen çiçek üreticileri tamamen kendi geleneksel bilgilerini köylerinden bu şehre taşımış oluyorlar. Bu üreticiler çiçek yetiştirme konusunda uzmanlar ve Dalat platosuna yerleşiyorlar. Burada çiçek tarımı bir meslek haline geliyor. Özellikle Hadong, Taipien, Wancheng gibi bölgeler bu konuda iyice uzmanlaşıyorlar arkadaşlar. Evet, bakın laboratuvarlardan bir tanesi. Buradan devam edelim. Rengarenk merdivenlerle laboratuvarlara çıkıyorsunuz.
Şimdi Vietnam'ın bu yüksek platosunun, Dalat bölgesinin önemli tarihi miraslarından bir tanesindeyiz. Burası Dalat tren istasyonu arkadaşlar. İlk bakışta normal bir tren istasyonu gibi görürsünüz. Fakat aslında burası aynı zamanda bölgedeki Fransız sömürgeciliğinin merkeziydi zamanında. Daha önce bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Bakü'de bahsetmiştim. Bakü'deki tren istasyonunda. İsterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Sömürgeciler için özellikle tren istasyonları çok önemli. O yüzden de Osmanlı İmparatorluğu'nda da tren istasyonları vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları dünyanın çeşitli alanlarında hep tren istasyonları yapıldı. Neden? Çünkü sömürdükleri bölgelerin, güçsüz devletlerin, ki Osmanlı İmparatorluğu da o dönemde çok güçsüzdü, güçsüz devletlerin daha fazla sömürebilmek, onların mallarını kendi topraklarına götürebilmek, mümkünse bununla ilgili limanlara, mesela Bakü'nün liman olma durumunu hatırlayın. Bakü Limanı, keza aynı şekilde Gürcistan'da Batum bölgesi, hep dikkat hatırlarsanız Batum bölgesi sürekli özerkti. Neden? Bütün büyük devletler orada pay sahibi. O yüzden de şirketler orayı bir şekilde özerk halde tutuyorlar. Burada durum biraz farklı. Çünkü Hindi Çini'yi Fransa sömürürken Dalat tren istasyonunu oluşturuyor ve daha çok Fransızlara, Fransa'nın zenginliğini oluşturan sömürge bölgelerinden biri haline getiriyor. Buranın hikayesi aslında özet olarak bu. Arkadaşlar böyle bir çiçek bahçesine geldik. Kısaca bahçeyi geziyoruz. Bakın bu çiçekler tek tek toplanıp, bunlar biraz daha iç tüketime gerçi, daha büyük tarlalarda, çiçek tarlalarında, ki onu bir başka videoda göstermiştim size ya da bu videonun içerisinde belki almışımdır. Flower Garden gibi büyük noktalarda ihracat için çiçek üretiyorlar. Ama burası biraz daha böyle küçük bir çiçek pazarı. Yani iç pazara. Dalat'ın kendi içerisindeki iç pazara üretiyorlar. Aynı zamanda yukarıda da bir manzarası varmış buranın. Yukarıdaki manzaraya doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktanın manzarasının güzelliğine bakar mısınız? Şuradaki evler. Ağaç biraz kapatmış önümüzü ama inanılmaz hoş. Böyle bir bahçe gezmek insanı çok rahatlatıyor. Yaklaşık işte yarım saat, 45 dakika biraz oturduk. Biraz yukarı çıktık. Çeşitli fidelerin olduğu çiçek bahçeleri arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz tarla gibi aslında bunlar. Okay. Hiç yılan görmedik. Hep yılan tarafından uyarılıyoruz. Yani özellikle bu bölgede, ama hiç görmedik. Arkadaşlar yine çok turistik noktalardan bir tanesindeyiz. Ama turistik olup olmaması hiç önemli değil. Buranın beni etkileyen yanı şu. Burada çok ciddi bir hikaye anlatılıyor. Yani buraya gelip görebilirsiniz. İşte harikulade ahşap sanat eserleri, böyle ormanın içerisinde mükemmel bir sanat müzesi kurulmuş. Evet, doğru. Fakat bu sanat eserlerinin her birinin Vietnam kültürüyle birleşik, halkın diliyle birleşik, coğrafyanın, toprağın diliyle birleşik, ahşabın, ağacın diliyle birleşik noktaları var. Şimdi size bunları anlatacağım. Aslında burada sessiz bir hikaye var.
Sadece 1 dakika yürüdükten sonra kapıda sizi bir ejderha karşılıyor. Ejderhanın anlamını daha önceki videoda anlatmıştım. Çok kısaca burada da bahsedeceğim. Ejderha bu kültürde korkulacak bir şey değil. Aksine bu kültürü koruyan, bu kültürün güvenliğini sağlayan unsurlardan bir tanesi. Vietnam'da pek çok yerde ejderha göreceksiniz ama bu ejderhanın korkulacak, halk açısından korkulacak hiçbir yanı yok. Aksine güven veren sembollerden bir tanesi. O yüzden sanatında, okulunda, pagodasında, ibadethanesi her yerde ejderha figürleriyle karşılaşıyorsunuz. Gezerken toprağın içine yazılmış bir şehir hafızasıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. İsmi Clay Tünel yani Kil Tüneli diye geçiyor. Fakat her ne kadar Kil Tüneli olarak geçse de farklı isimleri de var. Clay Village, Kil Vadisi deniyor. Sculpture Tünel yani heykel tüneli deniyor. İsmi çeşitli şekillerde anılıyor. Normalde bir şehrin tarihini öğrenmek için müzeye gideriz, kitap okuruz, makale karıştırırız, arşive bakarız. Fakat burada tarih doğrudan karşımızda 3 boyutlu haliyle duruyor. Dokunabileceğiniz, etrafında yürüyebileceğiniz, göreceğiniz, hatta bazen gölgesinde dinlenebileceğiniz heykeller halinde. Heykel tüneli, Sculpture Tunnel, Dalat şehir merkezinden uzakta. Tuyen Lam Gölü'nün yakınında, çam ormanlarının arasında konumlanmış yaklaşık 1-2 kilometrelik uzun bir açık hava koridoru. Tünel deniyor ama aklınıza böyle bir yeraltı yapısı ya da kapalı bir alan kesinlikle gelmesin. Daha çok iki tarafı çeşitli ahşap heykellerle ya da metalik heykellerle çevrili uzun bir yürüyüş yolu. Ben yürürken kendimi gerçekten bir zaman tünelinden geçiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü artık Vietnam'ın sembollerini çözmeye başladım. Buradaki en temel mesele şu. Kullanılan malzeme. Bu eserlerin neredeyse tamamı beton ya da metal değil, doğrudan doğruya Dalat'ın kendi toprağıyla oluşturulmuş arkadaşlar. Karakteristik kırmızı bazalt toprak ve kil karışımı. Sanatçılar bu toprağı özel bağlayıcılarla güçlendirip sertleştirmişler. Yani aslında baktığım şey doğrudan coğrafyanın kendisi, toprağın kendisi. Bu bana çok etkileyici geliyor. Burada sanat dışarıdan getirilen bir şey değil. Yerin kendisinden, lokalin kendisinden, bölgenin kendisinden, kültürün kendisinden doğuyor. Bence bu nokta çok önemli. Burası rastgele yerleşmiş heykellerden oluşmuyor. Girişten itibaren adım adım şehrin geçmişine doğru ilerliyorsunuz. Burası benim için sadece bir turistik durak değildi. Toprağın içinden anlatılan sessiz ama çok güçlü bir Vietnam hikayesi. Arkadaşlar hepinize bol sisli bir Dalat sabahından günaydın. Biz yaklaşık herhalde bir haftaya, yani hemen hemen bir haftadır Dalat'tayız. Böyle ben her gün çekim yapmadım. Yok, her gün çekim yaptım ama sık sık böyle arka arkada çok fazla çekim yapmadım. Gezdik, dolaştık, kahve içtik. Bayağı şu bakın mahalle araları, şunlar var ya, onların aralarında dolaştım. Evet dostlar, şimdi sabah duşumuzu alalım ve güne başlayalım. Sương trôi qua mái ngói ly cà phê ấm tay. Đà Lạt vừa thức giấc tim em đã chạy ngay áo khoác khăn quấn vội. Đường dọc hun hút mây hít sâu hơi lạnh mới thấy đời bao khoác mây. Bắt đầu một ngày mới ở Đà Lạt và đã cân trái tim em
trời trong nhịp đời dồn dập anh ơi ta cuốn theo cho đến cùng bắt đầu một ngày mới ở Đà Lạt là Đắc Ân thành phố này bùng lên trong từng giọt sương giọt nắng Việt Nam mình tuyệt vời. O meşhur ve tarih kitaplarına geçen sözü genellikle 1945 yılında tahtı devrederken söylediği şu cümle. Bu söz onun neden son imparator olarak saygı gördüğünü ve kişisel otoritesinden ziyade ulusal bağımsızlığa verdiği önemi gösteriyor. Köle bir ülkenin imparatoru olmaktansa özgür ve bağımsız bir ülkenin sade bir vatandaşı olmayı tercih ederim. Son imparatoru Bao Dai asıl adıyla Nguyen Phuc Vinh Tuy. Modern Vietnam tarihinin en trajik ve tartışmalı figürlerinden biri aslında dostlar. Hem bir reformcu hem de oyuncak imparator olarak geçmiş tarihe. Görkemli saraylar ile hüzünlü bir sürgün arasında geçmiş ömrü. 1913'te doğuyor imparator. Henüz 9 yaşındayken eğitim alması için Fransa'ya gönderiliyor. Bu nedenle Batı kültürüne, Batı sporuna, Batı sanatına oldukça fazla ilgili. ...1926'da babası ölünce 13 yaşında imparator ilan ediliyor. Ancak gerçek yetkilerini 1932'de alıyor. Modern bir hükümdar Vietnam'ı modernize etmek istiyor. Vietnam'a geleneksel saray kurallarını basitleştiriyor. Özellikle eğitim ve hukuk sisteminde reformlar yapıyor. Dalat'ın oldukça dışındayız arkadaşlar. Evet, hoş bir rüzgar yüzümüze çarpıyor. Çok kısa geçelim. Theravada daha eski, daha sade bir ekol. Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'ın bazı bölgelerinde yaygın. Bireysel disiplin ve meditasyon öne çıkıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Vajrayana ise bunların üzerine ritüel ve sembolik pratikler ekliyor. Yani bu ekol daha törensel, daha sembolik. Daha fazla ritüel, daha fazla ezber duaya dayalı. Tütsünün kokusu o kadar güzel ki dostlar.
Sanki Avare filminin içindeyim ya. Ciao. İnsanoğlunun kurduğu mükemmel anlatılar. Çok seviyorum. Dinler tarihi gerçekten muhteşem. Uzmanlaşmayı çok isterdim. Çocuklar hayvanları sevdikten sonra buraya geliyorlar. Ama çocuklardan çok biz geliyoruz. Capybara. Bunun adı Capybara. Vietnam dilinde söylendi. Farklı kocaman alan var. Bu her iki alanda da farklı hayvanlar var. Yine bütün bunların arkasında da çok geniş bir çiftlik var ki hayvanların dışarı çıkartılıp orada serbest bırakıldığı. Güzelsin. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Sınırlı kalmadan farklı türlerle özellikle çocukların buluşması gayet olumlu. Bu açıdan baktığınızda bakın hep aileleri de görüyorsunuz zaten. Geçiyorlar önümüzden çocuklarıyla birlikte. Bir şekilde bu yaşlarda hayvanlarla buluşmaları, dokunmaları, onları beslemeleri bence önemli. Özellikle hayvan katlinin tartışıldığı 3. dünyanın gelişmemiş ülkelerindense, çünkü bence hayvan katli tartışılıyorsa bir yerde zaten bunu düzenleyemedikleri için, kolaya kaçmak için, hatta belki öldürecekleri ilaçlardan kar sağladıkları için bile olması gayet mümkün. Her şey beklenir yani. Şimdi biraz dinleniyoruz dostlar. Çok güzel bir bahçe. Çeşit çeşit bölümleri var. Huzur dolu. İnanılmaz turistik. Sadece böyle Dalat iç turizmi değil, aynı zamanda diğer turistler de buraya geliyor. Harika bir millet bahçesi kurmuşlar. Evet, çeşitli sebzeleri, sebze mi meyve mi ne olduğunu da tam anlayamadık arkadaşlar. Böyle parkur yürüyüş alanları yapmışlar sebzelerin arasında. İsterseniz böyle dinlenebiliyorsunuz. Çok enteresan.
Hava oldukça güneşli. O yüzden Tao hem güneş gözlüğüyle hem ağızlıkla kendini korumaya çalışıyor. Onun cildi daha da hassas. Çok beyaz olduğu için. Yani gerçekten de Vietnam'da pek çok insan bu şekilde. Güneşten, özellikle kadınlar, uzak durmaya çalışıyorlar. Yani öyle bir ülke ki güneşten de kaçamazsın. Güneş yani. Hani hakikaten de güneş ülkesi. Üretimin merkezinde olduğunuzu hissediyorsunuz buralarda gezdiğinizde. Güneşte yavaş yavaş kuruyan kahveler, çekirdekler serilmiş, bir köşede kavurma makineleri, taze kavrulmuş kahvenin kokusu sürekli havada. O koku gerçekten böyle başka hiçbir şeye benzemiyor dostlar. Biraz çikolatayı andırıyor bazen. Biraz toprak gibi. Dumanlı. Böyle kahvenin gerçek kokusu bu. Dalat'ın kahve ile ilişkisi aslında tarihsel. Bölge yıllardır kahve üretimiyle geçiniyor. İklim uygun, toprak verimli. Bu yüzden burada kahve kültürü günlük hayatın içinde dersek çok da abartmış sayılmayız. İnsanlar sabah kahvesini ayakta hızlıca içip gitmiyor şehirlerdeki gibi. Oturuyor, bekliyor, sohbet ediyor. Hemen hemen Dalat'ın her yerinde bir kafe görmek zaten mümkün. Kahve burada bir mola aracı, bir sosyal bağ kurma biçimi. Bunu düşününce aslında biraz antropolojiye gidiyor aklım. İnsan ve kahve arasındaki ilişki sadece biyolojik değil, kültürel. Kahvehaneler, kafeler, buluşmalar hepsi kahve etrafında toplanmış. Tarihte kahvenin yasaklandığı bir sürü dönem var. Her toplumda, Mekke'de bile araştırabilirsiniz. Mekke'de bile neden dediysem, yani zaten orada yasaklanması doğal da oradaki yönetimleri düşündüğümüzde her yerde arkadaşlar, aslında iktidarın olduğu her yerde. Hepsi kahve etrafında şekillenmiş kültürün. Çoğu zaman insanlık tarihine baktığımızda, yani kahve aslında bizleri bir araya getiren bir araç. Çiftlikte bunu daha net hissediyoruz. Çünkü sürecin başındasınız, kaynağındayız yani. Tarlaların arasında yürürken, yani kahve şehirdeyken çok soyut bir şey aslında dostlar. Tamam, bardağın içinde ama hala kafamızda soyut. Burada somutlaşıyor. Dokunabiliyorsunuz, dalından koparabiliyorsunuz, ağacına dokunuyorsunuz, kurutulan çekirdeği elinize alıyorsunuz. Bu temas çok değerli. İçtiğim şeyle aramda doğrudan bir bağ kurulmasını sağlıyor aslında. Görüntülerde belki sadece ağaçlar, meyveler ve makineler göreceksiniz ama benim için burası bir üretim zincirinden fazlası. Emeğin, sabrın hikayesi gibi geliyor bana. Acele etmeyen bir tarım gibi sanki. Yavaş olgunlaşan bir tat, hızlı tüketim kültürünün tam tersi ama ürün üretildikten sonra hızlı tüketimin tam ortasında. Evet arkadaşlar, iyice şu anda gördüğünüz gibi daraldı. Vietnam'ın yüksek rakımlı Dalat şehrinde çam ormanlarının, Fransız kolonyal villalarının arasında bir yapı ansızın yükseliyor ve biz bu yapıya girdik arkadaşlar. Bu yapının Vietnam dilindeki ismi Viet Tu Hang Na. Viet Tu Hang Na'nın tam Türkçe'ye çevrilişi, biraz sesli ve kalabalık dostlar, tam Türkçe'ye çevrilişi aslında Hang Na'nın villası. Bu villa bir otel olarak tasarlanmış. Daha sonrasında Sosyalist Parti'ye verilmiş fakat demişler ki yani bundan otel olmaz. Ama yıkmamışlar ve çok güzel bir turistik yere çevirmişler. Yeni aslında, yani 1990 diyebiliriz. Ekspresyonist sanat temel alınıyor, dışa vurumcu. Dünya ise burayı Crazy House, yani çılgın ev olarak biliyor. Pek çok
Magazin gazetesinde, pek çok dergide dünyanın en çılgın 10 evi arasında seçilmiş. 1990 yılında da ziyarete açılmış. Na, yani Mimar Na, klasik mimarlık eğitimi almış bir isim olmasına rağmen burada bilinçli biçimde modern mimarinin alışıldık kurallarını terk ediyor. Dik açılar, simetrik cepheler, rasyonel plan şemaları neredeyse tamamen ortadan kalkmış. Yerine kıvrılan, bükülen, dalgalanan, bazen sizinle oyun oynar gibi bir merdivenden iniyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz, yukarı doğru çıkıyorsunuz. Beton, taş ve sıva kullanılarak oluşturulan bu kütle devasa bir banyan ağacını andırıyor. Kök gibi görünen merdivenler, mağara gibi oyuklar, mantar ve hayvan figürleri, örümcek ağını çağrıştıran pencereler. Böyle birlikte, hepsi birlikte, yani doğadan kopuk bir nesne değil, doğrudan doğruya doğayla iç içe gibi Dalat'a inanılmaz uyum sağlamış, cuk diye oturmuş bir bina. Aslında mimarlık literatüründe organik ya da biyomorfik terimleriyle anılıyor. Mimar kendisi de zaten Antoni Gaudi'nin Barcelona'daki eserleriyle akrabalık kurduğunu söylemiş. Taş ve betonu canlı bir organizma gibi eğip büküyorsa Na da benzer şekilde malzemeyi doğanın diliyle konuşturmuş. Chuyến bay VN1387 đi Hồ Chí Minh của Việt Nam.